Burada lokmayı yemedik. Şimdi elini kameraya çıkmaya utanıyor. Bakın orası da tam olarak burası. Yunanistan'da nerede hesap isterseniz isteyin mutlaka bu ikramlar masanıza geliyor arkadaşlar. Bizim lokmaya olan düşkünlük. Adada 4 tane taksi var. Bu arada hesabımızda 5 kişilik olan 500 euro. Anam bu ne rüzgardır. Bu arada adanın her yeri deli gibi esiyor. Halil Şımır Kitnos'taki evinin kapılarını sizler için aralıyor. En güzellerinden bir tanesi olan Kitnos'tayız. Yeni bir vlog, yeni bir maceradan herkese selamlar arkadaşlar. Ama öncesinde eğer kanala abone değilseniz abone olmayı, yeni videolardan da hemen haberdar olmak ve onları da kaçırmamak için bildirimi açmayı unutmayın. Bugün Yunanistan'ın Kiklat adalarının en güzellerinden bir tanesi olan Kitnos'tayız. Burası henüz keşfedilmemiş ama gerçekten büyüleyici bir ada. Sakin atmosferi, 90'dan fazla bakir plajı, şifalı termal suları, taş döşeli köyleri ve geleneksel mimarisiyle gerçek bir Ege hazinesi. Adaya ulaşım da oldukça kolay. Pire ve Lavrio limanından feribotlarla yaklaşık 1,5-2 saatte buraya gelebiliyorsunuz. Biz Pire limanından yola çıktık ve kısa bir deniz yolculuğu sonrası Kitnos'a ulaştık. 3 gün boyunca bu harika adayı keşfedeceğiz. Ege'nin en özgün plajlarından biri olan Kolono plajı, şifalı kaplıcalarıyla ünlü Lutra köyü, geleneksel dokusunu koruyan Diryopida, serinleten mağaraları, antik kalıntıları ve çok daha fazlası bu vlogda sizleri bekliyor. Ayrıca deniz ürünleriyle ünlü tavernalarda yerel lezzetleri tadıyoruz. En güzel manzaralarda kahveleri içiyoruz. Nerede ne yenir, hangi plaj en keyifli, her şeyi sizler için gezip görüyoruz ve anlatıyoruz. Hazırsanız gelin Kitnos'un masmavi sularından dar taş sokaklarına güzel bir keşfe çıkalım. Halil Şımır Kitnos'taki evinin kapılarını sizler için aralıyor. Adanın en popüler fırını burasıymış. Biz de kahvaltı için buraya geldik. Ben özellikle peynirli kuliri ve spanakopita'ya bayıldım. Zaten normalde de çok severim. Güzel bir kahvaltı yaptık. Şimdi keşfe kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şimdi ise Hora'ya geldik. Burası Kitnos adasının kalbi. Yerel halkın Meseriya dediği Hora. 17. yüzyılda korsan saldırılarından korunmak amacıyla tepelik bir alana inşa edilmiş bu köy, tipik Kiklat mimarisiyle de göz kamaştırıyor. Bembeyaz badanalı evler, taş döşeli dar sokaklar, renkli çiçeklerle süslenmiş avlular ve geleneksel kemerli geçitler. Hora'nın sokaklarında dolaşırken 1613 yılında inşa edilen Ayosavas Kilisesi'ni göreceksiniz. Bu kilise Venedik dönemine ait Gozzadini ailesinin armasını taşıyor ve içerisindeki 17. yüzyıldan kalma ahşap ikonostasıyla dikkat çekiyor. Köyün merkezindeki meydan yerel yaşamın nabzını tutuyor. Kafelerde oturup bir kahve içebilir, geleneksel tavernalarda yerel lezzetleri deneyebilirsiniz. Özellikle sfogata denilen peynir kızartmaları, otlu börek dedikleri kolapiyi buralarda deneyebilirsiniz. Hora'nın hemen dışında 2023 yılında açılan arkeoloji müzesinde ziyaret edebilirsiniz. Hora sadece tarihi ve mimarisiyle değil, aynı zamanda sıcacık atmosferi ve misafirperver insanlarıyla da büyüleyici. Kiklat adalarının antik ruhunu hissetmek isteyenler için gerçekten de ideal bir durak. Şimdi ise Lutra'ya geldik. Burası Kitnos'un kuzeydoğusunda yer alıyor. Deniz kıyısına da kurulmuş küçük, huzurlu bir köy. Adı Yunanca'da banyo anlamına geliyor. Çünkü Lutra, Kiklat adalarında şifalı termal sularıyla tanınan tek yer.
Köyde 2 doğal kaynak var. İlki daha ılıman sıcaklıkta ve spa merkezinin içerisinde. İkincisi ise biraz daha sıcak ve açık alanda, denize çok yakın bir noktada. Her iki kaynakta da yüzyıllardır şifa arayanlara ev sahipliği yapıyor. Özellikle romatizma ve cilt sorunları için tercih ediliyor. Termal sular dışında Lutra'nın denizi de sakin, çevresindeki plajlar küçük ama keyifli. Sahil boyunca uzanan taş sokaklarda yürürken geleneksel tavernalar ve kafeler sizi karşılıyor. Lutra, Kitnos'un hem dinlendirici hem de tarihi yönünü bir arada sunan özel bir durak. Bir de burada termal otel var. Normalde aslında geldiğinizde termal otelde kalıp termal sulardan yararlanabiliyorsunuz ama şu an otel kapalıymış ve ilerleyen zamanlarda açılacakmış. O yüzden biz de termal sulara giremedik ama böyle denize dökülen bir alan var. Orada girebiliyormuşsunuz. Kitnos'a geldiğinizde burası da görülmesi gereken noktalardan bir tanesi. Evet, şimdi hani size bahsetmiştim ya denize dökülen bir alanı var diye. Bakın orası da tam olarak burası. Halk burayı kendi imkanlarıyla böyle bir taşla çevrilmiş. Bu arada suyun sıcaklığı da tam olarak 40 derece. O yüzden böyle 40 derece bir suya girmek istiyorsanız gelebilirsiniz arkadaşlar. Bu arkamda görmüş olduğunuz mermer binada buranın termal oteli. Şu an kapalı. Dediğim gibi ilerleyen zamanlarda açılacak. Adanın en popüler ve en uzun plajlarından bir tanesi olan Apokrisi Beach'e geldik. Şu denizin bir güzelliğine bakın. Ondan sonra bir de burada 2 tane beach var. Hem böyle şezlong kiralayıp denize girebileceğiniz ama onun dışındaki yerler bakın gördüğünüz gibi halka açık, ağaçların altına şezlonglarınızı atabilirsiniz, havlularınızı atabilirsiniz. O şekilde buralarda denize girebilirsiniz. Sizler de Kitnos'a gelirseniz burası da görülmesi gereken ve mutlaka girilmesi gereken plajlardan bir tanesi. Suyu sadece birazcık soğuk. Ben böyle hafif bir sıcak deniz severim ama berraklığı inanılmaz arkadaşlar. Buraya geldiğinizde aklınızda bulunsun. Zaten adada 90'dan fazla beach var. Denize girilebilecek alan var. Gerçekten deniz tatili için burası mükemmel bir durak. Akşam yemeği için tekrar Hora'ya geldik. Yol üstünde adanın geleneksel evlerini temsil eden küçük bir müze de vardı. Önce orayı gezdik. Gerçekten keyifliydi. Girişi de ücretsizdi. Gelirseniz aklınızda bulunsun. Şimdi biz tekrardan Hora'ya geldik. Gyeongkoku denilen meşhur bir restoran var. Buraya rezervasyon yaptırmadık ama yaklaşık bir 2 saat kadar bir sıra bekledik arkadaşlar. Eğer bu taraflara geleceksiniz rezervasyon yapmanız önemli. Çünkü özellikle cumartesiden sonra, yani cuma günü akşamdan başlıyor tabii ki. Cuma, cumartesi ve pazar günü Atina'dan çok fazla kişi buralara geldiği için o yüzden ada doluyor ve böyle yerlerde de rezervasyon sıkıntı olabiliyor. Şimdi birkaç bir şeyler söyledik. Burası aynı zamanda Yunan mutfağının biraz daha böyle modernize edilmiş hali. Öyle bir yer. Şimdi birkaç sipariş verdik. Onlar geldiğinde size gösteririm. Sonrasında da artık yorumlarımızı yaparız.
Yunanistan'da yemek sonrası her zaman ya bir tatlı ikram edilir ya da böyle bir mastika gelir arkadaşlar. Biz de şimdi bir mastika içeceğiz. Oradan uyarı geldi. Mastika değil, mastika. Şimdi şöyle hemen size gösteriyorum. Şöyle biraz içelim. Bu yemek sonrası hazmı kolaylaştırsın diye ikram ediliyor. Aa, çok güzel bu. Bu arada hesabımızda. Evet, adanın geceleri de bayağı hareketli geçiyor arkadaşlar. Burada her yerden müzik sesleri yükseliyor. Bu arada yediğimiz yemekler gerçekten çok güzeldi. Her şeyi çok beğendik. Yani kötü olan hiçbir şey yoktu, size öyle diyebilirim. Bayağı iyiydi yemekler. Eğer buralara gelirseniz sizler de mutlaka bir yemek yiyin derim arkadaşlar. Dirim yalnız. Yemek yiyin derim arkadaşlar. Şimdilik böyle. Artık otelimize doğru devam ediyoruz. Bu arada lokma yedik. Hemen onun görüntülerini de buraya ekliyorum. Mekanın adını da yazıyorum. O da çok lezzetliydi. Bir de buranın en meşhurlarından şu gigil var. Bakın. Şurası. Burada lokma sorduk ama bize dedi ki sadece cumartesi ve pazar günü çıkıyormuş. O yüzden burada lokma yemedik. Ama diğer yediğimiz yerde gayet güzeldi. Adanın en meşhur mekanlarından bir tanesi de burası ama burası daha çok böyle etli yemekleriyle biliniyor. İşte kuzu şişlerle falan biliniyor. Eğer böyle bir tercih yapmak isterseniz de buraya uğrayabilirsiniz. Ya da bizim gibi diğer tarafta da yemek yiyebilirsiniz. Şimdi Eleni kameraya çıkmaya utanıyor. O yüzden bana diyor ki sen bak şunu şöyle anlat falan. Ondan sonra diyor ki bütün Yunanistan'da, bütün Yunan adalarında krepi çok iyi yapıyorlar. O yüzden buralara gelirseniz krep denemeniz gerekiyor diye söyledi. Benden söylemesi, bizden söylemesi. Bu arada sabahını da gördünüz, akşamını da gördünüz. Ada nasıl hareketli? Yani özellikle Hora nasıl hareketli görüyorsunuz. İnsanlar şıkır şıkır giyinmiş. Aslında Yunanistan'da adalar deyince herkes böyle Santorini, Mikonos bunları görüyor. Bunları düşünüyor. İşte şu buraya gidelim, şuraya gidelim. Ama aslında böyle güzel ve küçük adalar da var. Özellikle burası Atina'ya da çok yakın. 2 saatlik bir feribot yolculuğuyla bu adaya da kolayca gelebiliyorsunuz. Yani ve 90'dan fazla da plajı var arkadaşlar. Daha ne olsun yani, deniz tatili için mükemmel bir seçenek. Deniz sever aileler, çocuklu aileler özellikle. Adada gezmek istiyorsanız ya araç kiralamanız gerekiyor, ya motor kiralamanız gerekiyor ya da bizim gibi taksilerle anlaşmanız gerekiyor. Biz taksiyle anlaştık. Bu arkamda gördüğünüz yer, zaten tüm iletişim bilgilerini ben videonun altındaki açıklamalar kısmına yazacağım. Adamın telefon numarasını orada bulabilirsiniz. Onunla konuşabilirsiniz. Biz bu şekilde bir taksi ayarladık. İstediğimiz her yere gittik. Ama eğer bunları da yapmak istemiyorsunuz, adada belli saatler içerisinde giden shuttle buslar var. Yerel halkın da kullandığı. Onlarla da gidebilirsiniz ama onların saatleri çok kısıtlı. Günde 4 sefer falan varmış galiba. Sorduğumda öyle dediler ama bence en mantıklısı, eğer böyle 3-4 gün geleceksiniz araba kiralayın ya da böyle 1-2 gün bizim gibi gelecekseniz de taksiciyle anlaşıp istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Biz öyle yaptık. Bu arada bir de adada 4 tane taksi var. Ona göre planlarınızı önceden yapmanız gerekiyor. Bir de adadaki plajları gezmek istiyorsanız arkamda görmüş olduğunuz gibi botlar var. Bu botlarda 5 kişilik ya da 7 kişilik olarak değişiyor. 5 kişilik olan 500 euro, 7 kişilik olan 700 euro sizi 4 saat boyunca, öğleden sonra 4 saat boyunca 6 tane farklı plaja götürüyor. Orada istediğiniz gibi denize girip sahile gidip istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Ama bence bir tık pahalı çünkü biz 3 kişiyiz ama 5 kişi gelirseniz kişi başı 100 euroya geliyor. O yüzden mantıklı olabilir. Ama dediğim gibi 5 kişilik olan 500 euro, 7 kişilik olan 700 euro. Bu da böyle bir alternatif. Eğer derseniz ki Halil biz o kadar şeyle uğraşamayız, ondan sonra araba kiralayamayız, taksiciyle uğraşamayız, bizi boş ver, bize limanda sal, biz denize girelim derseniz de
O da var burada. Bakın hemen arkada zaten insanlar denize giriyor. O taraftan da denize giriş yapabiliyorsunuz. Ya da 15-20 dakika gibi kısa bir süre yürüyüp Episkopi plajı var. Oraya da gidebilirsiniz. Hafta sonları Atina'dan özel bir DJ geliyor. Parti hard yapıyorlar orada. O da alternatif olabilir. Şimdi kahvaltı için Mıra'ya geldik arkadaşlar. Burada güzel bir kahvaltı yapacağız. Bir de ilk geldiğimiz zaman şu yandaki Vegera denilen bir yer var. Yine yanlış okumuşumdur ama alıştık artık zaten. Orası da çok güzeldi. Oradaki hanımefendi bizimle ilgilenen, o da çok tatlıydı, güler yüzlüydü. Böyle sahil kenarında oturup güzel güzel kahvelerinizi yudumlayabilirsiniz. Aynı zamanda Mıra'da da güzel bir kahvaltı yapabilirsiniz. Adanın en meşhur plajlarından bir tanesi Kolona. Zaten Kitnos yazdığınızda karşınıza ilk çıkacak olan fotoğraf o plajın görüntüsüdür. İki adanın ortasında sağlı sollu biri sıcak su, biri de soğuk su olarak gerçekten güzel bir plaj var. Bu plaja da gitmek isterseniz şu an bizim bindiğimiz gibi taksi botlar var. Taksi botlar tam saatinde limandan, her çeyrek geçede Kolona'dan oluyor. Bilginize. Yani buradan 12'de bindiyseniz Kolona'dan da dönüş bir çeyrekte oluyor. Aklınızda bulunsun. Bunun için de kişi başı 14 euro ödedik. Bu arada Kolona'da bir işletme vesaire falan yok. Aslında varmış da şu an anlaşamadıkları için işletme açılmamış. O yüzden hiçbir şey yok. Yani böyle bildiğiniz çıplaksınız orada. Ama eğer şemsiye falan kiralamak isterseniz hemen bindiğinizde tekneye söylüyorsunuz. Onlar sizden 34 euro alıyor. 14 euro şemsiye ücreti, 20 euro da şemsiyeyi alıp gitmemeniz için. Anam bu ne rüzgardır. Bu arada adanın her yeri deli gibi esiyor. Şimdi Kolona Beach'e geldik. Burası gerçekten kartpostallardan fırlamış gibi. İki yanda masmavi deniz, ortada incecik bir kum şeridi. Burası Kitnos Adası'nın en dikkat çeken yerlerinden biri. Özellikle yukarıdan baktığınızda bu eşsiz manzaraya gerçekten hayran kalmamak imkansız. Plaja ulaşmak biraz maceralı. Biz tekneyle geldik ama araba kiralarsanız arabanızı bıraktığınız yerden sadece bir 5-10 dakika yürüyerek bu plaja ulaşabilirsiniz. Ayak bastığınız anda o yumuşacık altın sarısı kumlar, tertemiz deniz ve tam ortada durmak inanılmaz bir his. Eğer Kitnos'a yolunuz düşerse Kolona Beach'i mutlaka görün. Günübirlik gelin ya da tekne turuyla uğrayın ama bu manzarayı kaçırmayın. Hadi şimdi biraz hem denizin hem de bu eşsiz manzaranın tadını çıkaralım. Yunanistan'da bir plajdan diğer plaja gitmek sizce kaç adım sürer? 40 adımda diğer plajdasınız. Kolona'dan dönüşte doğrudan limandaki Ostria restoranına uğradık. Burada adaya özgü meşhur horta dedikleri ot salatasını denedik. Ayrıca domates köftesi, arpa şehriyesiyle yapılan hiritorata yemeği ve peynir toplarını da tattık. Hepsi gerçekten çok lezzetliydi. Gelirseniz sizin de aklınızda bulunsun, buraya uğramadan geçmeyin. Hop, biz yine hesap istedik bakın. Hem mastika likörü geldi hem limoncello geldi. Bir de tabii ki de olmazsa olmaz dondurma. Yunanistan'da nerede hesap isterseniz isteyin mutlaka bu ikramlar masanıza geliyor arkadaşlar.
Şimdi ise adanın en popüler ve en güzel plajlarından bir tanesi olan Episkopi plajına geldik. Deniz tertemiz ve sığ, özellikle çocuklu aileler için ideal. Plajda şezlong, şemsiye ve küçük bir bar var ama genel olarak doğallığını korumuş. Kalabalık değil. Eğer hafta içi gelirseniz gürültü yok. Hafta sonu da sadece Atina'dan gelen özel bir DJ ile hem eğlenip hem de denizin keyfini çıkarabilirsiniz. Şimdi ise Kitnos'un en şirin köylerinden bir tanesi olan Diryopida'dayız. Daracık taş sokakları, beyaz badanalı evleri ve kiremit çatıları. Yürürken her köşede bir sürprizle karşılaşabiliyorsunuz. Bir duvarın üstünden sarkan begonviller, eski taş çeşmeler, minik kafeler, her şey o kadar doğal ve o kadar sade ki içimiz huzurla doluyor. Eskiden bu köyde seramik ustaları yaşarmış ve hala geleneksel el işi ürünleri bulmak mümkün. Ve tabii ki Diryopida deyince Katafiki mağarası olmadan olmaz. Birazdan oraya da gideceğiz ama şimdilik bu taş sokaklarda kaybolmak çok güzel. Eğer Kitnos'ta gerçek, otantik bir Yunan köyü görmek istiyorsanız Diryopida kesinlikle listenizde olmalı. Hem fotoğraf çekmek için şahane kareler var hem de köy meydanında bir frappe içip insanları izlemek bile çok keyifli olabiliyor. Bizim lokmaya olan düşkünlük. Ay, çok sıcak. Evet, şimdi Kitnos'un en etkileyici yerlerinden bir tanesi olan Katafiki mağarasına geldik. Burası hem doğal oluşumu hem de tarihiyle büyüleyici. Antik çağlardan beri kullanılmış bir dönem maden ocağıymış. İçerisi serin, loş ve mistik bir atmosferi var. Sanki zamanda yolculuk yapıyor gibisiniz. Sizler de Kitnos'a geldiğinizde burayı görmeden geçmeyin arkadaşlar. Evet, Diryopida'da yemeğimizi yemek için Artino Karavi'ye geldik. Burada güzel güzel yemeklerimizi söyledik. Şimdi bir tane dakos salatası söyledik, favos söyledik, adaya özgü peynirini söyledik, patates söyledik. Bir de adaya özgü yine otlardan söyledik. Onu da hemen size gösteriyorum. Bakın şu şekilde servis ediyorlar. Zaten hepsinin yakın yakın görüntüleri geldim. Yani adaya geldiğimizden beri hiç kötü yemek yemedik arkadaşlar. Bütün her şey çok güzeldi. Yani çok fazla bir seçenek yok ama olan seçenekler de gerçekten lezzetli ve güzel. Bu arada bizim kaldığımız liman tarafında yine böyle sahil kenarında bir sürü yemek yiyecek yerler, kafelerde bulabiliyorsunuz. Akşam açık olan bir tane bar var. Dur, hangisiydi o? Şurada, o ileride.
Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yeni videolardan da hemen haberdar olmak için de bildirimi açmayı unutmayın. Yepyeni videolarda, yepyeni maceralarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.